Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere her gün olsa her gün yerim dediğim inanılmaz pratik ve çok lezzetli bir tavuk pirzola tarifim var. Bu nefis tavuk tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu nefis tavuk tarifi için yaklaşık 500 gram kemiksiz tavuk pirzola kullanıyorum. Tavayı yüksek ateşte güzelce ısıttım ve önceden ısıtılmış yanmaz yapışmaz tavanın içerisine tavuk pirzolaları tek tek ekliyorum. Ardından tavukların üzerinden biraz tuz ve biraz da karabiber gezdirerek ilk yüzeylerini yüksek ateşte pişmeye bırakıyorum. Toplamda 5 dakika ilk yüzeyini pişireceğim. Gayet yeterli oluyor kızarması için. Hatta hemen şöyle göstereyim. Güzel bir şekilde ilk yüzleri kızardı. Şimdi ikinci yüzeylerini çeviriyorum ve aynı şekilde yüksek ateşte pişirmeye devam ediyorum ki tavuklar sulanmadan hızlıca pişsinler diye. Tavuk pirzolaların ikinci yüzeyleri de güzelce pişti, kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi pişen bu tavukları başka bir taban içerisine hemen çekiyorum. Ben bu kremalı tavuk tarifini tavuk pirzola kullanarak hazırlıyorum. Ancak isterseniz tavuk göğsü kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tavukları pişirdiğimiz tavanın içerisine şimdi bir yemek kaşığı tereyağını aldım ve eritiyorum. Tereyağını eritirken özellikle şöyle gezdirerek eritiyorum ki tavuğun o kalan sosu, jelatini hepsi güzelce bütünleşsin istediğim için. Tereyağı eridikten sonra içerisine doğramış olduğum bir tane soğan ve 3 diş sarımsağı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp 3-4 dakika soğan ve sarımsağı güzelce soteliyorum. Eğer kremalı mantarlı tavuk hazırlamak isterseniz mantarları bu aşamada ekleyebilirsiniz. Soğan ve sarımsak ile mantarları da güzelce soteleyip pişirdikten sonra geri kalan aşamaları aynı şekilde izleyerek kremalı mantarlı tavuk da hazırlayabilirsiniz. Soğan ve sarımsak biraz yumuşadıktan sonra şimdi üzerinden bir yemek kaşığı un ekledim ve sürekli karıştırarak unu kavurmaya başlıyorum. Yaklaşık 5 dakika bu şekilde karıştırıp kavuruyorum ki unun çiğ kokusu çıksın istediğim için. İyice kavurduktan sonra şimdi kremalı tavuğun sosu için gerekli olan diğer malzemeleri de eklemeye başlayacağım. İlk olarak bir çay bardağı sıcak su ekliyorum tavuğun içerisine ve tekrar karıştırıyorum ki un topak topak kalmasın, güzelce çözülsün ve suyla karışsın diye. Ardından diğer malzemelere geçeceğiz. 150 milim krema ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da hardal ekledim. Şimdi tüm malzemeleri iyice karıştırarak kremalı tavuk sosunu güzelce hazırlıyorum. Normalde kremalı tavukta çok fazla hardal kullanılmaz ama ben lezzet vermesi için 1 tatlı kaşığı kadar hardal ekledim. Gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Ama kullanmak istemezseniz onu çıkarabilirsiniz. Bu arada hazırlamış olduğum tavuk sosunun kıvamı biraz koyu geldiği için içerisine 1 çay bardağı daha sıcak su ilave ettim ve biraz daha akışkan kıvamlı bir kremalı sos hazırlamış olduk. Çünkü piştikçe zaten koyulaşacak bir sos. Sosun kıvamını hazırladıktan sonra şimdi ön pişirme yapmış olduğumuz tavuk pirzolaları kremalı sosun içerisine tek tek alıyorum. Tavukları kremalı sosun içerisine aldıktan sonra kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. 5 dakika bu şekilde piştikten sonra tavukların diğer yüzeylerine de çeviriyorum ki sosun lezzetiyle tavuklar iyice bütünleşsin ve güzelce lezzetlensin istediğim için. Tekrar kapağını kapatıp bir 5 dakikada böyle pişirdikten sonra artık kremalı soğanlı tavuklar servis için hazır olacak. Hazırlayabileceğiniz en kolay ana yemek tariflerinden bir tanesi, en kolay tavuk yemeklerinden bir tanesi diyebilirim bu hazırlamış olduğumuz kremalı tavuk tarifi. Eğer kolay yemek tarifleri arıyorsanız, kolay tavuk tarifleri arıyorsanız, tavada tavuk tarifi yapmak istiyorsanız bu hazırlamış olduğumuz tavada kremalı tavuk pirzola tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Kremalı tavuk soteden çok daha lezzetli olan muhteşem bir tavuk tarifi hazırlamış olduk sizlerle birlikte. Eğer kremalı tavuk nasıl yapılır, kremalı mantarlı tavuk nasıl yapılır diyorsanız da bu tam ölçülü nefis krema soslu tavuk tarifini mutlaka deneyin. Lokum gibi yumuşacık tavuğu ve mis gibi kremalı sosu ile şahane bir tavuk yemeği tarifi oluyor.
Yanında da sarımsaklı bebek patates ile servis ettim. Dilerseniz makarna ile de çok uyumlu olan bir tavuk yemeği tarifi oldu. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.